Muş'un kaderi bu türküyle yazıldı. Yolu yokuş olarak tanındı, giden gelmez dendi. Her ne kadar Muş'un türküsü bu olsa da gerçeği bu değil. Artık gidenler geliyor, gelenler Muş'ta kalmak istiyor. Melahat Aydın 19 yıllık bir öğretmen, 4 yıl önce Muş'a tayin oldu. Kısa bir süre sonra da Muş Merkez Kız Yatılı İlköğretim Okulu'nun müdürlüğü görevine getirildi. Böylece Melahat Aydın Türkiye çapındaki 530 yatılı ilköğretim okulunun ilk ve tek kadın müdüresi oldu. Melahat Aydın göreve gelir gelmez de okulunu yarım bırakmak zorunda kalan, köylerde, tarlalarda çalıştırılan kız öğrencilerin peşine düştü. Milli Eğitim Bakanlığımızın YÖSÖ programı vardır, yetiştirici sınıflar. Bu programa dayanarak bir proje hazırlamak istedik. Aslında projemizde ilk önce 5 köye için müracaat etmiştik. Haritamız vardı ve ikna ekibi kuruldu. Bunlarla çıktık. İşte öncelikle devamsız öğrencilerin tespitini yaptık, sebeplerini araştırdık. Bunun için 15 kişiden oluşan bir öğretmen ekibimizle bir ikna ekibi oluşturduk. Bu ikna ekibimiz 3'er kişilik 5 grup halinde işte köylere dağıldı ve ailelerle görüştük, muhtarlarla görüştük, köy imamlarıyla görüştük bize destek olmaları adına. Siz okudunuz mu? Evet. Kaçıncı sınıfa kadar, ne kadar? Ben 5. sınıf. 5. sınıfa kadar okudun. Evet. Öncelikle ailelerle eğitimin önemi, hani kız erkek fark etmeden eğitimin önemi üzerine görüşmeler yaptık. Daha sonra kız çocukların eğitimi üzerine, aile içi ilişkiler üzerine eğitim seminerleri yaptık. Vatandaşımız hani öğretmeni dört duvar içerisinde sadece bilgi veren insan olarak görmedi bu çalışmalarımızda. Biz bir yıl boyunca hep onların içlerinde olduk. Şimdi gittiğimizde şöyle bir ilginç durumla da karşılaştık. Şimdi kadın müdürle pek karşılaşmış olmadıklarından nasıl hitap edeceklerini de bilemediler. Müdür bey, hanım diyerek konuştular. Bu durum onları mutlu etti. Hiçbir zorluğu gözümüz görmedi. Köylere ulaştık. Köylere ulaşma yol sorunumuz yok. Hemen hemen her köye gidilebiliyor ama mezralarımız var gidilemeyen. Gerektiğinde ata da bindik. Hiç bundan da çekinmedik. Melahat Aydın ve öğretmen arkadaşları tüm zorlukları aşıp öğrencilere ve ailelere ulaşınca önce köy yollarındaki buzlar eridi, sonra da ailelerin katı bakışları. Köylerdeki karların beyazı okula başlayan öğrencilerin yüzüne mutluluk olarak yansıdı. Katı bir bakış vardı eğitime, okula. Özellikle yatılı okula gönderme kız çocuğunu. Şimdi çocukların bir geldikleri zamana bakıyorum, bir şimdiki hallerine bakıyorum. Çok büyük değişim içerisindeler. Mutlular. Yani gerçekten çocuk oldular. Ben oraya gidip ilk gördüğümde çocukları bir hüzün vardı, bir ağırlık vardı üzerlerinde. Yani nasıl anlatayım, bir ev kadını havasındaydılar. Ama şimdi gözlerinin içi gülüyor. Yaşını yaşıyor çocuklar. Melahat Aydın ve öğretmen arkadaşları Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı kapsamında Bir Şans Daha projesine başladıklarında hedeflerinde 100 öğrenciyi okula kazandırmak vardı. Bu çalışmalarımız sonucu proje hedefimiz 100 öğrenciydi, 100 öğrenciyi kazandırdık. Öncelikle kendi okulumuzda kayıtlı, kendi okulumuz sistemimizdeki kayıtlı öğrencilerle görüştük ama bunun dışındaki öğrencilerle, yani diğer başka okullara gitmesi gereken öğrencilerle de görüştük. Melahat Aydın'ın 5 ay önce ailelerini ikna ederek okula kazandırdığı öğrenciler ilk karnelerini aldılar. Aydın ve arkadaşları aylar önce ikna için gittikleri evlere öğrencilerin yanında karneyle gittiler. Köydeki o evin kapısı açıldığında bu çatının altındaki herkes artık fark yaratandı ve herkesin karnesinde pek iyi vardı.